Hepsi Buradan'ın sunduğu Ne Yapsak'tan merhabalar. Evet, bu hafta yine dop dolu bir ajandayla birlikteyiz. Ve bu haftanın aslında önemli gündem maddelerinden biri, en önemli etkinliğiniz daha doğrusu Babalar Günü olacaktır muhakkak. Sevgili babalarımızın Babalar Günü'nü buradan da kutluyorum. Babalığı hak eden, çocuklarına iyi davranan, kadınlara iyi davranan, hayvanlara iyi davranan tüm insanları kutladığımız gibi tabii ki babalarımızı da kutluyoruz. Tabii ki Hepsi Buradan'ın Babalar Günü için de büyük hazırlıkları vardı. Büyük kampanyaları vardı. Onlardan bir tanesi de hem 9 taksit avantajı hem de henüz Babalar Günü alışverişini yapmadıysanız, onlara bir hediye almadıysanız Türkiye'nin 81 ilinden sipariş verebilir ve tam Babalar Günü'nde babalarınıza ulaştırabilirsiniz. Ayrıca Babalar Günü'nü fırsat bilip yaz alışverişi de yapabilirsiniz. Kendinize de babanıza da yazlık pek çok ürün yine Hepsi Burada da var. İster teknoloji, ister bir tişört, ister bir kitap, ister bir kulaklık. Sanata ulaşması için, iyi bir müzik dinlemesi için ya da edebiyatla buluşması için Hepsi Burada yanınızda. Evet, dediğim gibi Hepsi Jet'le de pazar günü hediyeniz babanızın yanınızda. Evet, şimdi hemen hem Babalar Günü'nde hem de bu hafta ne yapsak diyenlere ajandamıza bence konserlerle başlayalım. Babalar Günü'nde, madem Babalar Günü dedik, Babalar Günü pazar günü. Pazar günü çoluk çocuk tüm aile beraber yapacağınız en güzel etkinliklerden bir tanesi, hazır müzik festivali de İstanbul Müzik Festivali de devam ederken Beşiktaş ve Kadıköy parklarındaki ücretsiz İstanbul Müzik Festivali konserlerini söylemek istiyorum. 14 Haziran Cumartesi günü 17'de Yıldız Parkı'nda, 15 Haziran Pazar saat 17'de ise Fenerbahçe Parkı'nda olacak. Bence hem babalarla buluşmak hem de tüm aileyi bir araya getirmek için bu parklarda klasik müzik etkinliği bulunmaz bir şey. Evet, bu çiçeğimi de göstermek istiyorum. Çekim yaparken çiçekleri de birazcık zarar vermiş olduk. O yüzden önce niye yoktu demeyin. Şu anda çarptık ve çiçeğimi de buraya koyayım. Evet, devam edelim. Konserlerden devam edelim. Hafta sonu konserlerinden sonra bu yaz biliyorsunuz pek çok yabancı sanatçı da dünyaca ünlü yıldız da İstanbul'a gelecek ve çok güzel konserler verecek diye hayal ediyoruz. Onlardan devam edeceğiz ama ben önce şeyi söylemek istiyorum ya. Onlara geliriz. Önce biz. Mor ve Ötesi 28 Haziran'da Mor ve Ötesi Küçük Çiftlik Park'ta olacak. Bence muhteşem bir konser olacak bu. Her konserlerinde olduğu gibi. Ayrıca bu konseri bu kadar önemsememin sebeplerinden bir tanesi de daha önce açıklamışlardı, takip ediyorsanız biliyorsunuz zaten bu konserin gelirini Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayacak Mor ve Ötesi. O yüzden de çok kıymetli. O unutulmaz şarkılarını yine hep bir ağızdan 28 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta söyleyeceğiz Mor ve Ötesi ile birlikte. Biletler Biletix'te +1'in katkılarıyla gerçekleşecek bu konser bence kaçmaz. Evet, şimdi gelelim o dünyaca ünlü yıldızlar demiştik. Onlardan devam edelim. Benim heyecanla beklediklerimden bir tanesi Bocelli'nin oğlu Matteo Bocelli'nin konseri. O da 17 Haziran Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde olacak ve Summer Night turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Daha önce de söylemiştik zaten. Biletleri şu an satışta. O yüzden bu konserde iyi bir yerden dinlemek istiyorsanız acele etmekte fayda var. Ve diğer bir dünya starı da pop müziğe meraklıysanız Jennifer Lopez de İstanbul'a gelen ünlüler arasında. 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali'nde sahneye çıkacak Jennifer Lopez ve biletleri de hızla tükeniyormuş. Bunu da ayrıca dijital platformlarda da biletlerin satışta olduğunu söyleyelim. Ve İbrahim Maluf konserini de hatırlatalım tabii ki. İbrahim Maluf 24 Haziran'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Bu yaz daha önce Ankara, Antalya ve İzmir'de konser vermişti. Trumpets of Angel grubuyla birlikte. Ama bu sefer İbrahim Maluf eşiyle birlikte burada konser vermesini bekleyenler olduğunu biliyorum sabırsızlıkla. Çünkü beraber çok iyi performans sergiliyorlar ve yanlış hatırlamıyorsam bir önceki konserleri New York'taydı ve tabii ki Paris'te de zaten orada yaşadıkları için sık sık konser veriyorlar. Bu kez Hiba Tavaji eşiyle birlikte İbrahim Maluf 24 Haziran'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Bu konseri de hatırlatmış olalım. Ve konserlerle birlikte bence Ankara'ya, CSO Adı Ankara'ya gidelim. CSO Adı Ankara'da hem konserler hem çocuklar için etkinlikler, onu bence topluca bir söyleyeyim. Ankaralılara buradan güzel bir ajanda vermiş olalım.
Ankara'ya gitmeden önce İstanbul'da da şu konseri hatırlatmasam olmaz. Neticede caz severiz. Caz severler de İstanbul'da çok, Türkiye'de çok tabii ki. Geçen yıl ilki düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleşecek Galata Port Jazz Festivali var. Ve Galata Port Jazz Festivali'nde de açılışı geçen yıl olduğu gibi ve geçen yıl aynı zamanda bu Galata Port Jazz Festivali'ni de başlatan mimarı sevgili Selam Beytekin'in açılış konseri olacak. Daha sonra Oscar Jerome, Benjamin Clementine sahne alacak. 18.30'da başlayıp 23'e kadar devam edecek 14 Haziran'daki konserler ve 15 Haziran'da da sevgili Elif Çağlar Kuartet sahne alacak. Sonra Emma Smith, daha sonra Richard Bona. Evet, 18.30'da başlayıp 23'e kadar devam eden bu konserleri Galata Port'ta ücretsiz dinleyebilirsiniz. Dolayısıyla bunu da hatırlatalım ve şimdi Ankara'ya, CSO Ada Ankara'ya geçelim. 14'ünde bir yaratıcı drama atölyesi var CSO'da Ankara'da ve eğitmen Melek Şimşek yürütücülüğünde gerçekleşiyor bu yaratıcı drama atölyesi. Yaş gruplarına göre de ikiye ayırmışlar. 6-7 yaş grubu saat 13'te, 8-9 yaş grubu saat 15'te 14 Haziran'da CSO Ada Ankara'da. Yine 14 Haziran akşamı da Ankaralılar, daha doğrusu hem 14 Haziran günü saat 15'te hem de akşam saat 20'de Ziraat Bankası ana salonunda İstanbul Devlet Tiyatroları'nın Rumuz Gonca Gül oyununu izleyebilirler. Oktay Arayıcı'nın kaleme aldığı Rumuz Gonca Gül, 70'li yılların sonunda değişen sosyal yapı ve ekonomik hayatın etkisiyle kimliğini, varlığını ve çaresizliğini çözmeye çalışan kadınların sıkışmışlığını anlatıyor. Yönetmenliğini Zafer Algöz üstleniyor bu oyunun. Evet, hemen 14 Haziran günü yine CSO Ada Ankara'da Ankara Devlet Sahnesi Sanatları Topluluğu'nun Kuzey Rüzgarı var. Bu da sanat yönetmeni Soner Satı'nın yönetiminde Karadeniz'in eşsiz ezgilerini ve danslarını sahneye taşıyan bir gösteri. 15 Haziran'da Şairlerin Şarkıları var. Saat 19'da Mavi Salon'da. 15 Haziran'da hem saat 13'te 6 ve 7 yaş grubu için hem de saat 15'te 8-9 yaş grubu için ukulele ile masal anlatıcılığı atölyesi var. Kaçırmak istemeyenler için de Ankara'dan bu etkinlikleri hem çocuklar için hem büyükler için önermiş olalım. Şimdi tabii CSO Ada Ankara deyince hemen aklımıza İstanbul'da AKM geldi değil mi? Evet. O zaman AKM'ye gidelim. Hadi şimdi İstanbul'a dönelim. Sevgili Fazıl Say'ın Camerata Salzburg'la birlikte 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında vereceği konseri hatırlatalım. Camerata Salzburg Fazıl Say konseri 14 Haziran saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde Türk Telekom Opera Salonu'nda. Bu konser kaçmaz. Çünkü Fazıl Bey daha önce pek çok kez bu orkestrayla çaldı ama ilk kez Camerata Salzburg'la birlikte İstanbul'da sahne alacaklar. O yüzden ben de çok heyecanlıyım ve koşarak gideceğim bu konsere. 15 Haziran'da AKM'de saat 20.30'da Bulaşıkçılar var. Başrollerini Özge Özpirinççi, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez ve Ekin Er Yılmaz'ın paylaştığı Bulaşıkçılar, ki bu oyuncuların hepsini çok seviyoruz ve severek takip ediyoruz. 15 Haziran'da 20.30'da Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyebilirsiniz. Bence kaçırılmayacak oyunlardan bir tanesi de bu. Ben merak ediyorum doğrusu. 15 Haziran'da yine AKM'de 11.30'da AKM Tiyatro Salonu'nda bir sezon sonu konseri var. Milli Kurtuluş Günü'nde Azerbaycan'a armağan Karcılar, Paslı ve Azeri Türküler konseri Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'ndan. Bu da merakla beklenen konserlerden biri olacağına eminim. Çünkü Azeri türkülerinin meraklısı da çok. Hemen 15 Haziran 11.30'da olduğunu hatırlatalım. Ayrıca İstanbul'da AKM'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bu tarihlerde yani 11'inde başlayıp 15 Haziran'a kadar süren 5. İstanbul Dijital Sanat Festivali olduğunu da hatırlatalım. Bu yıl 5. kez gerçekleşiyor bu Dijital Sanat Festivali ve dijital sanatlar alanında önemli isimlerle ulusal ve uluslararası toplam 80 sanatçı ile birlikte bu yıl 5. İstanbul Dijital Sanat Festivali Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. AKM'de 16 Haziran saat 19'da tiyatro salonunda Dünya Bir Queen Meselesi klasik bale eseri var. Ruh sahne sanatlarının sahneye taşıdığı bu eser ilk perde özgün bir klasik bale eseri olan Dünya ile başlıyor. İkinci perdede ise Queen meselesiyle Freddie Mercury'nin unutulmaz sesi eşliğinde
farklı bir bakış açısıyla bir gösteri izliyoruz. Dolayısıyla çocuklarla birlikte de bence 16 Haziran saat 19'da yapılacak güzel etkinliklerden bir tanesi Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda. 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında kaçırılmayacak bir konser önerisinde bulunmak istiyorum. 19 Haziran saat 20'de NDR El Filarmoni Orkestrası Frank Peter Zimmermann'la birlikte sahne alacak ve benim de uzun zamandır beklediğim El Filarmoni Orkestrası'nı böylece İstanbul'da dinleyebileceğiz. 19 Haziran saat 20'de bence bu konser kaçmaz. Yine 20 Haziran'da NDR El Filarmoni Orkestrası yine İstanbul Müzik Festivali kapsamında 20 Haziran saat 20'de Türk Telekom Opera Salonu'nda olacak. Bunu da hatırlatalım, 2 gece üst üste. Ve 20 Haziran'da dans izlemek isterseniz bir dans gala gecesi var. Mercan Selçuk Dans Topluluğu'nun dans gala gecesi 20 Haziran saat 20'de yine AKM Tiyatro Salonu'nda olacak. Çok keyifli oluyor. Mercan uzun yıllardır hep kendi bale geçmişinden, kendi dans geçmişinden sonra yeni dansçılar yetiştirmek için, yeni pırıl pırıl gençler yetiştirmek için bir dans topluluğu kurdu ve her yılda Haziran ayında çok güzel gösterileri oluyor. Bu yılki 20 Haziran saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak. 21 Haziran'da ise Çocuk Şarkıları konseri var Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 14'te. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Müzik Topluluğu'nun konseri bu. Türkiye'nin ilk Türk Müziği İlkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu sanat yönetmenliğini Göksu Hazal Subaşı'nın üstlendiği konserde AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde geçmişten günümüze pek çok bestecimiz tarafından oluşturulmuş özgün Türk müziği çocuk şarkıları repertuarını seslendirecek. Bence çok güzel çocuk şarkıları repertuarı. Çocuklarla yapılacak başka bir güzel etkinlik de bu. 22 Haziran'da yine çocuklarla birlikte Nihavent İlahiler konseri Kazasker Mustafa İzzet Efendi müzik topluluğuyla gerçekleştirilecek bu konserde ve çocuklara Türk müziği mirasını tanıtacak bir konser olacak. Ve Kadın Dans Tiyatrosu var 22 Haziran saat 20'de yine AKM'de. AKM'de etkinliklerde bunlardı ve şimdi yavaş yavaş sergilere geçmek istiyorum. Sergiler konusunda da İstanbul'da yaz döneminde kültür sanat devam ediyor. Hatta tiyatrolara gelince onu söyleyeceğim ama tiyatro kooperatifi de bu anlamda önemli bir kampanya yürütüyor. Sahneleri, perdeleri kapatmayacağız, yazın da devam edeceğiz diye. Sergilerde devam eden sergiler de var İstanbul'da. Onlardan bir tanesi de Anna Lauder İstanbul'un kaldırımın bittiği nokta ve anlaşıldığın yerde karma sergileriyle yazı karşılayacak ve bu sergiler 31 Ağustos'a kadar da devam edecek. Hangi sergilerde tekrar hatırlatalım. Kaldırımın bittiği nokta ve anlaşıldığın yerde başlıklı karma sergiler var. Arter'de de sergilerin dışında Arter'de devam eden sergiler var zaten. Aynı zamanda yetişkin atölyeleri ve konuşmaları da olacak ki bu sergiler kapsamında yapılan tüm bu atölye çalışmalarını hem çocuklar için hem büyükler için hem de konuşmaları çok önemsiyorum. Sadece sergiyi görmekle kalmıyorsunuz. Tüm o serginin etrafında düşündüren, konuşulması gereken şeyleri de orada sanatçılarla, küratörlerle hep birlikte konuşma fırsatı buluyoruz. Bence bu da çok kıymetli. Arter'in yetişkin atölyeleri kapsamında Deniz Kulaksızoğlu'nun yürütücülüğünde ve Koray Ariş'in içinde yaşadığımız deri başlıklı kişisel sergisi bağlamında 21 Haziran'da bir atölye var. Heykellerin müziği. 28 Haziran'da ise köşeleri yuvarlamak başlığıyla gerçekleşecek bir atölye çalışması var. Bu atölye çalışmaların biletlerini Biletix'te bulmak mümkün. 28 Haziran'da gerçekleşecek etkinlikte yazar Hakan Bıçakçı ağırlanıyor. Onu da ayrıca altını çizmiş olalım. Ve bir sergi haberi de Alaçatı'dan. Alaçatı'ya yolunuz düşerse, tatile İzmir'e giderseniz, Alaçatı'ya giderseniz biliyorsunuz Arkas geçen yıl Alaçatı'da bir kültür sanat merkezi diyebileceğim sergi alanlarının ve söyleşi alanlarının konser de verebilecek bir alanın içinde bulunduğu bir merkez açtı. Arkas Alaçatı. Arkas Alaçatı'nın bu sezonki sergisi de sahnelenmiş. Billur Tansel küratörlüğünde açılan sergi uzunca bir süre devam edecek ve 4 Ocağı kadar devam ediyor. Dolayısıyla yaz boyunca sahnelenmiş sergisini Arkas Alaçatı'da görebilirsiniz. Bir sergi hatırlatması daha yapmak istiyorum. Hazır çocukların artık karneleri yakınlaştı, okullarda son günleri
Böyle zamanlarda dersten çok aktivite yapılır. Normalde bizim zamanımızda öyleydi. Şimdi nasıl gelişiyor bilmiyorum ama çocuklar böyle zamanlarda pek okula gitmek istemiyorlar. Nasıl olsa ders yok diye. Yo, ders olmadığı zaman tadını çıkarmak için, okula gitmek için ve farklı etkinliklerde bulunmak için en iyi zaman değil mi diye düşünüyorum. Ama siz çocuklarınızla birlikte bence bu sergiye, yani İstanbul'da yaşıyorsanız bence çocuklarla bu sergiye muhakkak gidin. Geçen haftalarda söylemiştim, tekrar hatırlatayım. Alice Harikalar Diyarı'nda çocuklar için çağdaş medya sanatı sergisi. Sevgili Halil Altındere'nin sergisi bu ve Fevziye Mektepleri Vakfı Galeri Işık Teşvikiye'de çocuklarla buluşuyor bu özel çağdaş sanat deneyimi sergisi. Çocuklar çok eğlenecek. Ayrıca sanat nedir, çağdaş sanat nedir, çağdaş sanatı nasıl anlarız, nasıl bakmalıyız? Bence çocuklar için çok iyi bir giriş. Sanatla, dijital sanatla, ki onlar bunun içine doğduğu için çok faydalı olacaktır. Ayrıca bizim için de çok faydalı olabilir. Çünkü Halil'in gerçekten orijinal bir bakış açısı var. Halil dünyaca ünlü bir sanatçı bir taraftan da. O yüzden çocukları böyle dünyaca ünlü sanatçılarla tanıştırmak, onların eserleriyle buluşturmak için bence Galeri Işık'taki Halil Altındere'nin bu Alice Harikalar Diyarı'nda çocuklar için çağdaş sanat, medya sanatı sergisi kaçmaz. Bu sergi haftanın anlam ve önemine uygun bir sergi. Babalar Günü sergisi. Eminönü'ndeki İş Bankası Müzesi'nde Babalar Günü sergisi 14 Haziran'da açılıyor. 16 Temmuz'a kadar devam edecek. Türkiye İş Bankası Müzesi'nin kiralık kasa dairesi Babalar Günü'nde anılarla dolup taşıyor demişler. Dolayısıyla Babalar Günü'nde birlikte ne yapsak, çoluk çocuk ne yapsak diyenler için Türkiye İş Bankası Müzesi'nin Eminönü'ndeki müzeyi hatırlarsınız. Çok da güzel bir binası var ki yeni de restore edildi. Eğer uzun zamandır gitmediyseniz gitmenizi öneriyorum. Babalar Günü sergisini kaçırmayın. Evet, şimdi ne izleseye gelelim isterseniz. Dijital platformlardan hemen böyle bahsettikten sonra tiyatrolara, sinema ve tiyatroya geçmek istiyorum. Dijital platformlarda Max'te biliyorsunuz And Just Like That yayına girdi ve bizim röportajımızda yayınlanıyor şu anda. Aysun Özde Başka Şeyler'de Sarah Jessica Parker ve diğer arkadaşlarıyla ve aynı zamanda yönetmen Michael'la da röportajımızı izleyebilirsiniz. Aynı zamanda And Just Like That Max'te de yayında. Aynı zamanda Sex and the City'yi izlemediyseniz zaten biliyorsunuz 28 yıl önce her şey Sex and the City dizisiyle başladı. Sonra 2 film, ardından da And Just Like That gelmişti ve o da 3 sezondur yayında. 28 yıldır hayatımızda olan, hem bu kadınları tanımak hem de dizinin felsefesini anlamak için bence röportaj çok iyi bir fikir bunu izlemek. Hem de eski bölümleri izlemek isterseniz de Max'te, Sex and the City'de yayında. Başka bu hafta ne izleyebiliriz derseniz, biliyorsunuz konserlerden bahsetmiştim. Jennifer Lopez geliyor demiştim. Jennifer Lopez'in filmlerini izlemek de, hatta belgeseli var Netflix'te. Belki o da iyi bir fikir olabilir. Eğer Jennifer Lopez konserine gitmek istiyorsanız, Jennifer Lopez seviyorsanız ve bir dünya starını ya da görmek istiyorsunuz, nasıl sahne alıyor, nasıl durmadan dans ediyor, nasıl bir şov gerçekleştirecek, Jennifer Lopez konserine gitmeden önce de Jennifer Lopez Halftime belgeseli Netflix'te. Hayat hikayesi, nereden nereye geldiği ve boşuna da dünya starı olunmadığını gösteren bir belgesel. Daha önce İstanbul'a geldiğinde Jennifer Lopez'i izlemiştim. Saniye yerinde durmuyor ve müthiş bir performans gerçekleştiriyor. 55 yaşındaki kadının nasıl sahnede 1 dakika durmadan hem şarkı söyleyip hem de dans ettiğini inanılmaz bir şekilde izliyoruz zaten. İnanamayarak izliyoruz yani. Dolayısıyla dünya starı olmak kolay değil. Ki zaten Jennifer Lopez'in şöyle de bir tarafı var. Konsere geliyordu ve filmlerine şöyle bir baktım. Bayağı da bir filmde oynamış. Üstelik önemli filmlerde de yer almış. Şu anda dijital platformlarda bulamadım ama Prime'da farklı filmleri var. Prime Video'da Jennifer Lopez'in filmlerine ulaşabilirsiniz. Ama aslında benim en çok merak ettiklerimden bir tanesi henüz dijital platformlarda değil. Daha önce Prime Video'da oynamış ama şimdi Prime Video'da yayında değil. An Unfinished Life. Bunda da çok önemli sanatçılarla oynuyor. 2005 yapımı, IMDb puanı da 7 ve Jennifer Lopez burada Robert Redford, Morgan Freeman'la birlikte rol alıyor. Önemli filmlerinden bir tanesi. Bir tanesi de yine yani çok önemli oyuncularla da birlikte sürekli zaten oynuyor da. Bir tanesi de Shall We Dance. Bunda da Richard Gere ve Susan Sarandon'la birlikte rol almış. Böyle Jennifer Lopez'in
önemli filmleri var. Marry Me de şu anda belki hani bulabileceğiniz, dijital platformlarda bulabileceğiniz filmlerden bir tanesi de Marry Me, Evlen Benimle. Evlen Benimle'yi de Jennifer Lopez'in bu filmini Apple TV'de izleyebilirsiniz. Ve dijital platformlardan sonra sinemaya gelmek istiyorum ve sinema için bence çok güzel haftaları karşılıyoruz. Çünkü açık havada film izleme keyfini yaşayacağımız açık hava sinemaları yavaş yavaş açıldığı gibi bir taraftan da Sakıp Sabancı Müzesi'nin her yıl o müthiş sahnesini sinema salonuna dönüştürdüğü, açık hava sahnesini, açık hava sinemasına dönüştürdüğü etkinliği geliyor. Müzede Suare. Başka biçimler, tanıdık haller temasıyla bu yıl gerçekleşiyor Müzede Suare ve 17-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Boğaz'ın o muhteşem manzaralı fıstıklı terası açık hava sinemasına dönüşüyor. Müzede Suare'de pek çok film var. Bunların hepsini arka arkaya söylemeye kalksam belki birkaç tanesini söyleyeyim. 18 Haziran 17'sini söyleyeyim, açılışı söyleyeyim değil mi? Müzede Suare 17 Haziran Salı günü yapay zeka ile üretilmiş ilk uzun metraj belgesel olan Gerçek Ötesi'nin ekip katılımıyla, dünya premieriyle perdelerini açıyor. Bence çok önemli. Alkan Avcıoğlu'nun yönettiği film izleyiciyi bilgi çağının çarpıtılmış gerçekliğiyle yüzleştirecek. Çok merak ettim. Ben açılışa gideceğim ve bir aksilik olmazsa inşallah bunu izlemek istiyorum. 18 Haziran'da Robbie Williams'ın hayatını anlatan Better Man var. 19 Haziran'da Doğuş Algül'ün yönettiği Ölü Mevsim izleyiciyle buluşacak. Bunda da hatırlarsınız Funda Yiğit'le Ece Yaşar başrolleri oynuyor. 20 Haziran'da Charlie Chaplin imzalı Altına Hücum 100. yıl vizyonu öncesi gösterimiyle izleyiciyle buluşuyor. 21 Haziran Cumartesi Oscar Wilde'ın kült eseri Ciddi Olmanın Önemi The National Theatre live yapımıyla ilk kez Türkiye'de gösterilecek. Ve Müzede Suare 22 Haziran Pazar günü 2073 filmiyle sona eriyor. Biletleri de çok güzel filmler var bence. Her akşam gitsek ne güzel olur. Biletler de SSM'nin yani Sakıp Sabancı Müzesi'nin web sitesinde ve Biletini Al platformunda satışta. Evet, Sakıp Sabancı Müzesi'nde açık havada o güzel fıstıklı terasta bu filmleri izleyebileceğimiz gibi hadi gelin şimdi başka bir su kenarına gidelim. Boğaz'dan kendimizi Ayvalık Açık Hava Filmleri gecelerine götürelim. Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle Ayvalık Belediyesi ev sahipliğiyle Kuru Kahveci Mehmet Efendi sponsorluğuyla düzenleniyor. Ayvalık Açık Hava Filmleri Gecesi 21-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ve o da denize nazır bir bahçede. Ayvalık Belediyesi yeni binasının denize nazır bahçesinde her akşam saat 21'de gerçekleşiyor. Açık Hava Filmleri Geceleri Ayvalık'ta. Burada da pek çok film var. İlk filmi hatırlatayım. 21 Haziran'da Angelina Jolie'nin çok konuşulan filmi Maria ile Ayvalık Açık Hava Filmleri Geceleri başlıyor. Biliyorsunuz Haluk Bilginer de bu filmde önemli bir rolle karşımızda oluyordu. Bob Dylan Tam Bir Bilinmez filmi yine Açık Hava Film Geceleri kapsamında 22 Haziran'da. 23 Haziran'da Hala Buradayım filmi var. Daha önce vizyondayken önermiştik Hala Buradayım'ı da. Güzel bir film. Biliyorsunuz Brezilya ilk kez bir Brezilya filmi bu filmle birlikte Oscar almıştı. Ve böyle devam ediyor filmler. Bunlar hepsini söylersem çok zaman alacak ama siz sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz. Bu açık hava filmleri, Ayvalık Açık Hava Filmleri gecelerinin biletlerini de Biletix'ten bulabilirsiniz. Ve Sinematek'te ne var onu da hatırlatalım. 14 Haziran Cumartesi günü saat 16.15'te Gece Bekçisi filmi üzerine Fatih Özgüven'le bir sohbet gerçekleştirilecek ve film aynı gün saat 14'te izlenebilecek. 15 Haziran Pazar günü yine Sinematek'te 18.30'da Solaris filminin gösterimin öncesinde Evrim Kaya'nın bir sunumu olacakmış. Böylece filmlerimizi de buradan hatırlatalım. Dediğim gibi yaz döneminde ne güzel böyle pek çok sinema ve film etkinliğiyle de karşı karşıyayız. Evet, tiyatrolara gelince Tiyatro Kooperatifi'nin başlattığı kampanyadan bahsetmek istiyorum. Onlar diyorlar ki bu yaz sahnelerimizi kapatmıyoruz. Evet, bu konuyla ilgili önümüzdeki haftalarda Mert Fırat'la bu konuyu masaya yatıracağız, uzun uzun konuşacağız ama ben de şimdiden buradan söylemek istiyorum. Tiyatro Kooperatifi birlikte üretmeye, birlikte direnmeye, birlikte nefes almaya devam ediyoruz diyor ve sahnesi olan tiyatrolar kapılarını açıyor. Sahnesiz tiyatrolar oyunlarını seyirciyle buluşturuyor diyor.
sanatın dayanışmayla güçlendiğini hep birlikte göstereceğiz diyor. Bu güzel ve aynı zamanda bu yaz gençleri sanatla buluşturmak istiyor tiyatro kooperatifi. Öğrenciler için askıda bilet ve herkes için %50 indirimli ikinci bilet kampanyasında başlatıyor. Tiyatro Kooperatifinin başlattığı bu kampanyayı dediğim gibi Mert Fırat'la önümüzdeki haftalarda Aysun Öz'e başka şeylerde izleyeceksiniz. Mailbox'ıma düşen kültür sanat haberleriyle ilgili birkaç küçük hatırlatma da yapalım. Kromas'tan vokal gücü yüksek etkileyici bir düzenleme diye ve Kromas 10. yıl canlı konser kaydını 13 Haziran'da tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunmuş. Bunu buradan hatırlatmış olalım. Hatırlayacaksınız. Bodrum Kapı her yıl gidiyoruz ve oradaki hem yarış heyecanını anlatmaya çalışıyoruz hem de deniz kültürünü yıllardır hem deniz kültürünü yaymak hem de Akdeniz'in en geniş kapsamlı deniz festivali özelliğini taşıyan Bodrum Kapı'da takip ediyoruz. Bodrum Kap zamanı evet Ekim ayında ama onlardan güzel bir haber var. Onu paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet'in ilk okul gemisi STS Bodrum Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ve The Bodrum Cup işbirliğiyle Türkiye dünya sahnesinde denizcilikte anlamlı bir temsilde yer aldı diye bültene de yazmışlar. Bu STS Bodrum gemisi her Bodrum Cup'a gittiğimizde zaten bizi ziyaret ediyoruz ve çok da iyi iş çıkarıyorlar. Cumhuriyet'in ilk yelkenli okul gemisi özelliğini taşıyor ve bu gemi 23 Mayıs 2005'te Bodrum Limanı'ndan yola çıktı ve 9 günlük seyir sonunda 1 Haziran'da da Fransa'ya Nice'e ulaştı ve burada da Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etti. Çok teşekkür ederiz. Bizi de davet ettiler. Bu yolculuğu birlikte gerçekleştirmek istediler ama biz bu yıl onlara eşlik edemedik. Uzun bir yolculuk ve burada çok iş vardı ama buradan onları gururla takip ediyoruz. Eminim orada daha devam ediyorlar kalmaya ve pek çok temasta da bulunacaklar. Çok iyi iş çıkarıyorlar. Zaten Bodrum Cup yıllardır, 30 yılı aşkın süredir çok iyi işler yapıyor. Hem Akdeniz'in en büyük festivali olması sebebiyle hem de o yarış ruhunu, denizci ruhunu da yaşatıyorlar. Bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar Ne Yapsak Da, Hepsi Buradan'ın sunduğu Ne Yapsak Da buluşmak üzere. İyi haftalar. Tabii söylemeyi unuttum. Hemen ekip beni uyardı. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın diyorum. Ayrıca önerilerinizi de her hafta söylüyorum. Önerilerinizi de bekliyoruz. Mutlaka şu oyunu izledim, bu kitabı okudum, şu konsere gittim. Siz de mutlaka gidin ya da şu geliyor bunu da söyleyin diyeceğiniz tüm etkinlik önerilerinizi, kültür sanatla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. İyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere.